Herkese merhaba tekrar. İyi ki Yaşam Koçu Gülşah ben. Şimdi yine video çekiyorum çünkü bu videoyla gerçekten çok fazla kişiye ulaşmak istiyorum. Çok fazla kişiden kastım da amacım aslında burada ihtiyaçlı, daha doğrusu olumlu bakmaya, olumlu görmeye, iyi tarafları düşünebilmeyi isteyen insanlara ulaşmak istiyorum. Evet, koronavirüsten dolayı bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok ciddi şekilde yaşam durma noktasına geldi ve herkeste inanılmaz bir endişe, panik ve telaşlı bir durum, geleceği görememekle alakalı sıkıntılar oluşmaya başladı. E, Duygularımızla baş edemeyebiliriz. Bu dönemde gerçekten korkularımız çok daha yüzeye çıkmış durumda olabilir. Ne yapacağımızı bilmiyor olabiliriz. Ama lütfen yaşamda her şeyde olduğu gibi biraz mesajları okumaya, aslında neyi, nasıl, neden yaşıyoruz, hayattaki amacımız ne, bunlara biraz daha odaklanmaya çalışın. Çünkü evet, bir hastalıktan söz ediyoruz şu anda. Bunun çok ciddi hani canına mal olacak derecede çok ciddi boyutları olabiliyor. Fakat bir şey eğer bir şeylerin içinden kurtulmak ve o duygunun içerisinden çıkabilmek için neyi yaşıyorsak önce ona direnç göstermeyi bırakmalıyız. Direnç göstermeyi bırakmak ne demek? Bunun için de size korkularımız, kaygılarımız, bununla ilgili endişelerimiz, ben hasta olmayacağım, işte ben bu durumdan etkilenmeyeceğim demek bile aslında bir tür direnç göstergesi. Biz olayın içerisinde sadece olaya odaklı olarak yaşıyoruz. Ama ne var ki ne yaşarsak yaşayalım, başımıza ne gelirse gelsin, dünyada, yaşamımızda daha doğrusu öyle söyleyeyim, her şeyin bir başlamak için sebebi, gelişmek için ve sonlanmak için de bir sebebi var, nedeni var, altında yatan mesajlar var. Biz bu mesajları okumayı öğrenmek zorundayız. Ne yaşarsak yaşayalım diye söylüyorum özellikle. Çünkü şu anda bunu yaşadığımız durumun içerisine odaklı olduğumuz için yaşamlarımızı unuttuk. Ama bir bakın aslında bu bize ne verdi, ne kattı, neler aldı. O kadar güzel tarafları da var ki birçok yerde biliyorsunuz ünlüler tarafından falan da şu anda böyle işte hani aileyle bir arada olmak, işlerden, okuldan, ondan bundan işte mecburiyetlerden soyutlanmak gibi şeyler üzerine bir sürü insan video çekiyor, yazılar yazıyor, paylaşıyor. İnsanlara iyilik yapmak için biraz daha olumlu düşünmelerini sağlamak amaçlı. Ama gerçekten de kattığı çok şey var bize. Şimdiye kadar o kadar çok şey önemsedik, o kadar çok şey içerisinde mecburiyetler doğrultusunda o kadar kendimizden vazgeçip yaşadık ki hep bir gelecek kaygısı, hep bir işte ne olacak, ne yapacağız, bu çocuk ne yapacak, o iş ne olacak, bu ödemeler ne olacak gibi bir sürü kaygımızdan bir anda küçücük gözle göremeyeceğimiz kadar küçücük bir virüs gelip bizi çıkardı. Evet, kaygılarınız hala devam ediyor olabilir ama bir şey yapabiliyor musunuz? Hayır, hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece beklememiz gerekiyor. Arınma, şu anda gerçekten bir arınma yaşıyoruz. Yani dünya olarak her şeyden ve her şeyden soyutlanmış durumdayız. Bu aslında gerçekten çok güzel bir şey. Biraz böyle bakmaya çalışalım. Bunun sonrasında aslında tamamen yenilenmiş zihinler, yenilenmiş vücutlarla çıkacağız biz tekrar sokaklara. Bakış açımız, ağacı özlemiş olacağız, sokağı özlemiş, toprağı özlemiş olacağız. Dışarıda yürümenin ne demek olduğunu hatırlamış olacağız. Yani inanın, eee, evet, dünya içerisinde çabalarımız var da olmak zorunda, tamam, onlara hiçbir şey söylemiyorum ama aslında çok basit. Bizi biz yapan asıl yaşam amacımız, hayattaki nefesimiz kadar önemli olan hiçbir şey yok ve biz bunların tamamen unutmuş halde yaptığımız şeyin bile tadına varamadan yaşar hale gelmiştik ve şu anda düşünsenize, eee, yine söylüyorum, gözle göremeyeceğimiz kadar küçük ama etkisi çok büyük bir şey bizim yaşamlarımızı durdurdu ve kendimize dönmemize sebep oldu. Şimdi baktığımız zaman herkeste bir yani can korkusu oluştu. Ama bunun da aslında işte asıl altındaki mesaj neydi? Evet, bugün ne için çabalarsak çabalayalım, kahredelim, olumsuzluğa düşelim, eyvah şimdi ne olacak diyelim. İşin ucunda canımız var. Biz yoksak, yine söylüyorum, hiç kimse ve hiçbir şey yok.
Bunun için gerçekten bunun çok güzel bir mesaj olduğunu düşünüyorum. 2020 başladığından beri ben 2020'nin enerjisine çok inanıyorum, çok güveniyorum ve inanılmaz derecede büyük şeylerin değişeceğine, çok güzel bir şeylerin başlangıç olacağına inandığım bir yıldı bu. Ve hala inanın değişmedi bu. Ne olursa olsun değişmiyor. Çünkü evet dip yoksa sıçramak yoktur diyoruz. Bu durumda lütfen bundan çıkarmamız gereken en önemli şey şu. Bunu lütfen diyerek söylüyorum. Kendi yaşamlarınıza dönüp bir bakın. Virüs diyoruz. Şu anda ne yapıyor? O gözle göremediğimiz şey tüm dünyada her şeyi alt üst etti değil mi? Her şeyi durdurdu, her şeye engel oldu. İşte yaşamımızda, bizim içerimizde, kendimizi tanımamız dediğimiz noktada da aynı şey geçerli. Küçücük ama küçücük bir nokta, küçücük bir duygu, halledilememiş, çözülmemiş ya da görmezden gelinmiş, direnç gösterilmiş bütün duygular için geçerli. Minicik bir şey bile sizin yaşamınızdaki her şeyinizi etki edebiliyor. Dolayısıyla onu görmezden gelmek yerine evet senin varlığını biliyorum. Senin bana ne kattığını, ne verdiğini, ne aldığını her şeyi biliyorum. Bunun farkındayım. Bunun farkına varıp neyi neden yaptığınızı anlamaya başlamanız için çok güzel bir örnek. Etkini biliyorum. Ne yapabileceğini biliyorum. Ne yarattığını, ne yaratabileceğini biliyorum ve seni kabul ediyorum. Duygularımız için de yine aynı şey geçerli olduğunu o yüzden altını çiziyorum. Bir virüs tamamen her şeyi yok ediyor. Ama ne yapıyor? Yeniden başlamasına da sebep oluyor. Bilgisayarlarımızı düşünün. Virüs girer, gider bir format attırırız. Bilgisayarda evet bazı şeyler yok olur gider. Ama önümüzde tertemiz, çok hızlı çalışan, gerçekten yeniden doldurabileceğimiz bomboş bir alan yaratılır. Aynı şekilde düşünmek zorundayız. Bu yaşamımız için de böyle. O yüzden lütfen o küçücük önemsemediğiniz ama bir taraftan da size kendini hatırlatan ve yaşamınızda birçok olumsuzluğa neden olan, tekrarlar yaşatan duygularınızı bir onlara bir format atın artık. Gerçekten gün yüzüne çıkarın. Seninle baş edebiliyorum deyin. Ben gücümü yerimi biliyorum. Bunun sonuçlarını biliyorum ve bunun sonucunda ben bugün buraya geldiğimi fark edin. Yaşamınıza devam edin.